El Cevahir adlı kitapta şöyle yazılmıştır. Bir kimse bir Müslümana Allah senden Müslümanlığı alsın der de biri buna amin derse kafir olur. Yahut bu sözden falancının kafir olması murat edilsin edilmesin kafir olur. Yahut Allah onu dünyadan imansız olarak yahut kafir olarak çıkarsın. Yahut imansız ve kafir olarak Allah onu öldürsün. Veya Allah onu cehennemde ebedi olarak bıraksın, cehennemden hiç çıkarmasın dese kafir olur. Yani küfrü eğer güzel görür de gönülden ona razı olursa hüküm böyledir. Ancak bir zalimden intikam almak için bu sözleri sarf ederse o zaman kafir olmaz. El-Muhit adlı kitapta şöyle kaydedilmiştir. Kendi küfrüne razı olan kişi kafir olur. Bunda ittifak vardır. Başkasının küfrüne razı olma hususunda da ise ihtilaf vardır. İslam alimlerinin zikrettiklerine göre başkasının küfrüne razı olmak ancak ona cevaz verdiği ve güzel gördüğü zaman küfür olur. Fakat buna cevaz vermez ve güzel görmez de bana eziyet veren şerir kişinin küfür üzerinde ölmesini istiyorum ki Allahu Teala ondan böylece intikamını alsın derse o zaman bu söz küfür olmaz. El Cevahir adlı kitapta şöyle yazılıdır. Dininden döndüğünü yahut yaralayıcı bir aletle bir kimseyi öldürdüğünü yahut namuslu iken zina ettiğini bilinmeden falancının öldürülmesi helaldir yahut mübahtır diyen kimse kafir olur. Çünkü bu kimse haram olan bir işi mübah kabul etmiştir. Yine bunun gibi Şafii'ye göre namaz kılmayı terk etmek öldürülmeyi gerektirmektedir. İmam Ahmed bin Hanbel'e göre ise namaz kılmayı terk etmek dinden dönmektir. Namazı terk etmek ihtilaflı meselelerdendir. Dolayısıyla namaz kılmayı terk etmek ihtilaflı meselelerdendir. Dolayısıyla namaz kılmayı terk edenin öldürülmesinin helal olduğunu söylemek ittifakta küfür değildir. Yine bu sözü söyleyene doğru söyledin diyen yahut haksız yere adam öldüren bir devlet adamı için doğru yaptın diyen yahut bir hırsızı öldüren kişiye iyi yaptın diyen kişi kafir olur. Yahut sahibi helal kılmadan falan Müslümanın malı helaldir yahut falanın kanı helaldir derse ve bir kimse de onu tasdik ederse ikisi de kafir olur. El-Hülasa ve El-Havi adlı kitaplarda şöyle deniliyor. Bir kimse diğerine sana da Müslümanlığına da lanet olsun derse kafir olur. Yine bir kafir Müslüman olduğu için kendisine bir şey verilse buna karşılık bir Müslüman keşke ben de kafir olup Müslüman olsaydım da bana da bir şey verilseydi dese kafir olur. Çünkü Müslümanlığın şartı İslam'ın hükümleri üzerinde devam ve sebat etmektir. Bu sebepten bir kimse gelecekte kafir olmayı niyet etse o şimdiki durumda da kafir olur. El-Muhit adlı kitapta bu düşünceyi kalbinden temenni etse kafir olur ibaresini ilave etmiştir. El-Hülasa adlı kitapta yine şöyle deniliyor. Babası küfür üzerinde ölen ve babasından miras almak isteyen kişi, kafir olan babasından miras alabilmek için keşke şimdiye kadar Müslüman olmasam dese kafir olur. El-Cevahir adlı kitapta bu ibare keşke Müslüman olmasam da varis olsam tarzındadır. El-Fetavas Sura adlı kitapta şöyle kaydedilmiştir. Bir kafir Müslüman olsa kendisine bir Müslüman eğer Müslüman olmasan miras alırdın derse kafir olur. El-Muhit adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir Müslüman güzel bir Hristiyan kızı görse ve onunla evlenebilmek için kendisinin Hristiyan olmasını temenni etse kafir olur. Ben derim ki bu düşünce onun ahmaklığındandır. Çünkü bir Müslüman bir Hristiyan kadını ile evlenmesi caizdir. Ama bununla beraber güzel kadınlar Müslümanlar da daha çok. Fetavai Kadıhan'da ve Fetavai Sura'da şöyle zikredilmiştir. Bir kimse ne zaman küçükle otursam küçük olurum, büyükle otursam büyük olurum derse bunun üzerinde ihtilaf bulunduğundan bahsetmektedir. Ben derim ki bu sözleri sarf etmekle bir sakınca yoktur. Fakat eğer bu sözler sonradan söylendiği Hristiyanla otursam Hristiyan olurum, Müslümanla otursam Müslüman olurum yahut Yahudi ile otursam Yahudi olurum sözüyle tavafuk etse bu sözü söyleyen kafir olur. Çünkü o zındıktır, İslam'dan ve bütün dinlerden hariçtir.
El-Hülasa adlı kitapta yine şöyle bir ibare vardır. Bir kimse Müslümanlığı kabul eden birine senin dininin sana ne zararı oldu ki Müslüman oldun derse kafir olur. Yine bu zaman küfür zamandır, Müslüman olma zamanı değil derse eğer bu sözünden bu zamanda Müslüman olmamak gerektiğini kastetmişse kafir olur. Ancak bu zaman küfrün, cehaletin ve kafirlerin galip olduğu, İslam'ın ise zayıf olduğu zamandır. Manası kastederse o takdirde kafir olmaz. Fetavai Kadıhan ve Fetavai Suğra'da şöyle kaydedilmiştir. Müslüman olduğu henüz bir ay olmuş kişiye Müslüman değil miydin denilse ve o kimse de hayır dese kafir olur. El-Muhit ve El-Cevahir adlı kitapta şöyle deniliyor. Birini döven kimseye Müslüman değil misin denilse ve bu kişi de bilerek hayır derse kafir olur. Eğer hata ile hayır derse kafir olmaz. Tetinme adlı kitapta kaydedildiğine göre bir kimse kendisine Allah'tan kork diyene karşılık senin sözünü dinlemeyeceğim derse kafir olur. Yine haram işleyen bir kimseye Allah'tan kork denilse ve buna karşılık korkmuyorum derse kafir olur. Eğer söylenilen şey haram değilse kafir olmaz. Ancak eğer bu takdirde bu sözü hakaret için söylerse yine kafir olur. Ve karısı kendisinden bayin talakla boş olur. Yine bir kimseye herhangi bir iş hususunda Allah'tan korkmuyor musun denilse ve buna cevap olarak hayır derse kafir olur. Ebu Bekir el-Belhi şöyle demiştir. Bir kimseye Allah'tan korkmuyor musun denilse ve bu kimse hiddetli olarak hayır dese kafir olur ve karısı kendisinden bayin talakla boş olur. El-Muhit adlı kitapta yazıldığına göre bir kadın kocasına sende hamiyet denen şey yoktur, din yoktur. Çünkü benim yabancılarla birlikte bulunmama razı oluyorsun dese ve kocası da evet yoktur dese kafir olur. Çünkü din yoktur demekle İslam dininden çıkmış olduğunu itiraf etmiş olur. Bir kimse bir Müslümana sen putperestsin, mecusisin derse o kimse de mecusi olduğunu söylese kafir olur. Yahut kendisine Müslüman değil misin denilse ve hayır dese yine kafir olur. Yahut söylediğim gibiyim dese kafir olur. El-Cevahir adlı kitapta da öyle yazılmıştır. Bir Müslümana ey kafir, ey mecusi, ey Yahudi, ey Hristiyan diye seslenirse o da efendim cevabını verse kafir olur. Fetavai Kadıhan'da şöyle denilmiştir. Eğer böyle ise benden ayrıl dese kafir olmaz. Muhitte şöyle deniliyor. Böyle ise benimle oturma derse doğrusu kafir olur. Yine Fakih Ebu Bekir el-Berhi'nin söylediğine göre bir kimseye ey kafir denilse ve o söyleyen kişiye sükût etse kafir olur. El-Cevahir adlı kitapta yine şöyle deniliyor. Bir kimse muhatabına her an senin gibisini çamurdan yaparım derse kafir olur. El-Muhit'te de aynı mesele zikredilerek kendisiyle münakaşa eden kimseye bir kişi ben senin gibi 10 kişiyi çamurdan yaparım dese kafir olur denilmektedir. Yine bir kimseye ey kırmızı adam denilse ve bu iki kişi Allah beni elma unundan yarattı, seni çamurdan yarattı, çamur un gibi değildir dese kafir olur. Fetavai Kadıhan'da şöyle denilmiştir. Bir kimse başkası için Allah onu yarattıktan sonra huzurundan kovdu dese ilim adamlarının çoğunluğuna göre kafir olur. Doğrusu kafir olmamasıdır. Çünkü bu iddiasında doğru da yalancı da olma ihtimali vardır. El-Hülasa'da şöyle denilmiştir. Bir kimse kendi çocuğuna ey kafir çocuğu dese yahut ey mecusi çocuğu dese ilim adamlarının bazılarına göre kafir olur. Ben derim ki böyle söylemekle bir kimse kafir olmaz. Çünkü bu sözüyle çocuğu kötülemeyi kastetmiş olup kendisinin mecusi yahut kafir olduğunu kastetmemiştir. Fetavai Kadıhan'da da diyor ki eğer bu sözü bineğine yahut çocuğuna bir niyetle bulunmaksızın söylerse kafir olmaz. Fakat kendisinin kafir olduğunu niyet ederse o takdirde ittifakla kafir olur. Çünkü bu küfrüne ikrar etmektir. Tetinme adlı kitaptan bir kimse ben Firavun'un inancındanım yahut iblisin inancındayım yahut benim inancım Firavun'un inancı gibidir, iblisin inancı gibidir derse kafir olur. Fakat ben iblisim, ben Firavun'um derse kafir olmaz. Yine bir kimse dini hükümlerin bir kısmını bilmediği için yeni öğrenince ben kafir idim, şimdi Müslüman oldum derse kafir olur.
Bir görüşe göre ise kafir olmaz. Ben derim ki kafir olmaması daha doğrudur. Yine bir kimse Allah iblise lanet eder dese, buna karşılık bir başkası da ben lanet etmem derse kafir olur. Çünkü bu sözün görünüşü Allah'a karşı gelmekten ibarettir. Bir Müslüman put yapsa kafir olur. Çünkü o bununla puta razı olmuştur ve onu teşvik etmiştir. Fetavai Kadıhan'da şöyle deniliyor. Bir kimse beni bırak kafir olayım derse kafir olur. Yahut bir kimse neredeyse kafir olacaktım derse kafir olur. Bu söz ile kafir olmayı kastederse kafir olur. El-Muhit'ten bir kimse başkasına konuşması için küfür kelimesini telkin ederse kafir olur. Hatta bu sözü eğlence için söylese hüküm böyledir. Rivayete göre Maliki ve Şafii mezhebine mensup iki kimse kendi mezheplerinde tahsil gördükten sonra ülkelerine dönmüşler ve kendilerine sorulan her meselede bu konuda Maliki'nin yahut Şafii'nin iki sözü vardır cevabını vermişler. Biri onlara şöyle bir soru sormuş. Allah'ın varlığında şüphe var mıdır? Bu soruya karşılık bu konuda da iki görüş vardır cevabını vermiş. Bunun üzerine onu tekfir ettiler. Bu soruyu soranın da kafir olduğuna hükmedilir. Yine bir kimse bir kadına dininden dönmesini emretse yahut bir kadının dinden çıktığına bir müftü fetva verse, emreden de fetvayı veren de kafir olur. El-Muhit adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir kimse başka birine kafir olmasını emretse, emredilen kişi ister kafir olsun, ister olmasın, emreden kafir olur. Yine bir kimse başka birine dinden dönmenin yolunu öğretse, öğretilen kişi ister dinden dönsün, ister dönmesin, öğreten kişi kafir olur. Bu durum ve hüküm o kişinin dinden döneceğini bildiği zamandır. Fakat bu öğretmeden maksat eğer bundan sakınmak olursa o takdirde kafir olmaz. Yine El-Muhit adlı kitapta yazıldığına göre bir kimse herhangi birine kafir olmasını emretmeyi niyet etse ve bu niyeti sebebiyle kafir olur. Yine El-Muhit adlı kitapta yazıldığına göre bir kimse herhangi birine kafir olmasını emretmeyi niyet etse bu niyeti sebebiyle kafir olur. El-Hülasa'da da şöyle deniliyor. Bir kimse ben inkarcıyım dese kafir olur. Çünkü inkarcılık küfrün en çirkin çeşitlerinden biridir. Yine Fetavai Suğra'da şöyle yazılmıştır. Bir kimse diğerine ister Müslüman ol, ister Hristiyan ol, ikisi de benim için birdir derse kafir olur. El-Hülasa'da da şöyle yazılır. Bir Müslümana La ilahe illallah söyle denilse ve bu kimse söylemese kafir olur. Ancak senin demenle söylemem derse o takdirde kafir olmaz. El-Cevahir'de şöyle zikredilmiştir. Ben bu kelimeyi söylemekten bir kazanç sağlamadım. Neden söyleyeyim diye kişi de kafir olur. El-Muhit'ten bir kadın kocasına kafir oluşun seninle beraber bulunmaktan daha hayırlıdır derse kafir olur. Yine bir kimse anlaşmaya çağrılsa da puta taparım da bu anlaşmayı kabul etmem dese El-Muhit sahibine göre kafir olur. Yine bir kimse falan alim bana kafir olmayı bile emretse yaparım dese kafir olur. Çünkü bu sözüyle gelecekte kafir olmayı niyet etmiş oluyor. Yine bir kimse ben İslam'dan beriyim dese ittifakla kafir olur. El-Havi adlı kitapta kaydedildiğine göre bir kimse ezan okuyan bir müezzinin yanından geçerken yalan söylüyorsun dese kafir olur. Fetavai Suğra'da şöyle deniliyor. Bir kimse mecusilerin şapkasını giyse ve onlara kendisini benzetse yahut omzunu üzerine mecusilerin alameti olan sarı bir bez bağlarsa yahut beline bir ip bağlayıp bunu zünnara benzetirse yahut bir bağ bağlayıp bu bağı onların bağladığını bağa benzetirse kafir olur. Eğer bu bezi ve bağı bağlayıp onlara benzemede bulunmazsa o takdirde kafir olmaz. Bu şekilde de olsa bir kimse suret ve siret bakımından kendini Yahudi veya Hristiyanlara benzetse şakadan da olsa kafir olur.